Merhaba arkadaşlar. İlkokul Etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle hemen şurada izlemiş olduğunuz 100 fitin üzerinde uçan dünya rekortmeni bir uçağı yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Burada daha önce yaptıklarım var ve bu uçakları birazdan uçuracağız. Bakalım bizim uçaklarımız da öyle uçacak mı? Hemen malzemelerimizi tanıyarak başlayalım. Bu iş için bize US Letter yani uluslararası standartlarda mektup kağıdı dediğimiz Amerikan kağıdı gerekecek. Bu ikisini A4 kağıdıyla yaptım. Bunu ise Amerikan standartlarındaki mektup kağıdıyla yaptım. Bu daha ölçülü oluyor ama diğerleri de oluyor. Üçüncü de denemiş olacağız. Bu dördüncü uçağımızda ise şöyle bir şey yapacağız. Bir fon kartonunu Amerikan mektup kağıdına çevireceğiz. Bu iş için ölçüler aldık. Standart ölçülerde Amerikan mektup kağıdının ölçüsü boyu 11 inç. Bakın 11 inç. Eni ise 8,5 inç geliyor. Benim inçli bir cetvelim var. Biz bunu inçle nasıl çevireceğiz? A4 kağıdımız var. A4 kağıdını nasıl çevireceğiz derseniz de ben bunun için şöyle bir şey yapmıştım. A4 kağıdının nasıl çevrileceğini yazmıştım. A4 kağıdının eğer boyundan yani şu kısımdan 5,2 santimetre, eninden de şuradan da 2,1 santimetre keserseniz en azından oran olarak A4'ü Amerikan mektup kağıdına çevirmiş oluruz. Şimdi ben bunun hemen kenarlarını ölçmüştüm. Nasıl ölçü alacağınızı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız hemen bir daha hatırlatayım. Bakın burası kaç inç olacak demiştim. Ben inçle ölçüm yaptım. Burası 8,5 inç olacaktı. 8,5 ince ayarladım. Bakın şurası 8,5 inç. 8,5 inçten bir nokta attım. Bir tane üstüne aynı noktadan attım. Ve bu arada da cetvelimi hep aynı şekilde sabit tutmaya çalıştım. Buradan da 11 inçe ayarladım. 11 inç buradan. Bir tane de buradan attım. Ve noktaları birleştirdim. Şimdi kesimini yapacağız. Hemen makasımızla keselim. Hemen makasımızı alıyoruz ve bu ölçümlediğimiz yerlerden kesip bir US Letter Amerikan mektup kağıdı oluşturuyoruz. Bunu deneyeceğim. A4 ile yaparsanız çok küçük kaymalar oluyor. A4'te de yapılabilir. 2 tane sonuçta A4 kağıdıyla da yaptık. Evet. Ölçüsü tam tamına 8,5 inçe 11 inç. Evet. İnçle ölçü bizim ölçü birimimiz uymuyor. Biz santimetre ile ölçüyoruz derseniz de onun da çevirileri var. Hemen bakalım neymiş. Santimetre ile ölçüldüğünde de 215 21,6'ya 27,94 28 gibi bir şey. Yani şuradan ölçersek bakın tam ölçü vereyim size. Sıfırdan aldım. 27,9 yapıp buradan 21,6. Yalnız bizim A4 kağıdımızın eni bunu kurtarmıyor. O yüzden bunu A4 kağıdına direkt kesme şansımız yok. Daha küçülterek kesebilirsiniz. O ölçüyü de az önce söylemiştim. Oradan yapabilirsiniz. Hemen uçağımızın yapımına başlayalım. Öncelikle uçağımızı şöyle bir katlayarak başlıyoruz. Umarım kesimimiz tam düz olmuştur. Şimdi izlerimi iyice belirginleştiriyorum. Aynı şekilde bunu bir de terse katlamak istiyorum ki izler tam otursun. İki taraflı iz yapmak istiyorum. Şimdi bu kenarımı bu tarafa şu şekilde katlamamız gerekiyor. Tam sıfırladıktan sonra bastırma işlemimizi yapıyoruz. Evet, işlemimiz tamam. Aynı işlemi bir de tersine yapmak istiyorum. Bunu daha önce söylemiştim. İki taraflı izler elde etmek istiyorum.
Hemen hızlı bunu yapalım ki tekrardan uğraştırmasın bizi. Açtım. Şimdi aynı izi bir tane de buradan yapmamız gerekiyor. Buradan yapacağımız iz bakın tam şu köşeye denk getirdiğimizde eşit olmalı. Ölçülerimiz doğruysa ki doğru. Bakın tam denk getirdik ve çizimimizi yaptık. Şimdi açıyoruz ve bir tane de tersinden yapıyoruz. Aslında tersinden her tarafta yapmamıza gerek yok ama ben yine de izlerimiz iyice belirginleşsin diye çift taraflı iz attım. Şimdi önümüzde bakın böyle bir tablo oluştu. Şimdi bu tarafı daha güzel görünüyor. Bu tarafı dışına alalım o zaman. Şöyle bakın şurası tam üst noktasına gelecek şekilde, şurayı da köşesine getirecek şekilde katlıyorum. Evet. Şimdi oluşan şeklimizi açalım. Bakın bu şekilde bir şey oluşturduk. Şimdi daha önce bazı katlamalarda yapmıştık. Şu iki noktadan içeriye doğru ittirdiğimizde bakın böyle iki tane tavşan kulağı gibi şekil oluşuyor. Bu taraf sağ taraftaki kulağımızı buraya açıyoruz. Şurayı buraya şu şekilde katlıyoruz. Bakın tam ortadaki çizgiye denk gelecek şekilde ve köşesini kaçırmadan katlıyoruz. A4 kağıdıyla katlarken bendeki gibi kesim hataları olmayabilir. Daha güzel bir şekil ortaya çıkartabilirsiniz. Burayı açtıktan sonra tam bu noktadan burayı açarak şöyle yine aynı şekilde buraya katlamanızı istiyorum. Aynı şekilde buraya katladık. Görüyorsunuz. Şimdi burayı açtık. Şuradan bir parmak bu tarafından şöyle burayı açarak bakın tam bir parmak boşluk bıraktım. Diğer tarafta da aynı ölçüyü kullanacağım çünkü. Şöyle katlamanızı istiyorum. Evet, katlamamı yaptım. Şimdi şurada oluşan bakın şurada küçük bir üçgenim var. Bu üçgeni içine doğru kıvıracağım. Yani şu şekilde bu kat izinden içeriye doğru kıvıracağız. Evet. Üçgenimizi içeriye kıvırdık. Şimdi burayı açtık. Aynı işlemleri burayı da bu tarafa alıyorum. Aynı işlemleri burada yapacağız. Önce ne yapmıştık? Burayı almıştık. Buraya katlamıştık. Sonra bu izi yapmıştık. İzi açmıştık. Aynı şekilde buradan başlatıp bu tarafa doğru kıvırmıştık. Görüyorsunuz. Buradan bir parmaklık boşlukla bu tarafa doğru tam o izden bir iz daha yapmıştık. Şimdi buradaki oluşan üçgeni şuradan iç tarafına katlamıştık. Bu işlemimizi yapalım. Yine aynı şekilde. Evet. Şimdi bu kıvırma işlemimizi de bitirdik. Kanadımızı açtık. Şimdi burayı şöyle aşağıya doğru kıvırmanızı istiyorum. İzimizi yaptık. Aynı işlemi diğer tarafında yapıyoruz. Bu tarafta da aynı işlemi yaptık. Şimdi bakın bu noktadan şuraya elimi koyuyorum. Şuraya kadar bakın şuradaki çıkıntı kenarı geçmeyecek şekilde yukarıya doğru kıvırıyorum. Bu bize iz verdi. Bu izi terse kıvırmanızı istiyorum. Şimdi bütün kanatları bu ters kıvrımdan içeriye sokmanızı isteyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi içine soktuk.
Şimdi aynı işlemi burada yapacağım. Bakın şu çıkıntı noktasına parmağımı koydum. Bakın bu noktasını da getirdim. Evet. Tam bu noktadan kıvırdım. Şimdi tersine kıvırıyorum aynı yere. Ve tersine şu şekilde alıp içine büktürüyorum. Şimdi içine bükme işlemlerimiz tamam. Çok güzel. Şimdi buradaki kanadı şu tarafa doğru kıvıracağız. Ve burada şöyle bir dışına doğru kanat oluşturduk. Bu kanadı alacağız. Buranın içerisine koyacağız. Aynı işlemi bu tarafında yapacağız. Çok kıvırmadan yaparsak aslında daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. Ama şuradan şöyle, hatta direkt köşesine gitsek, dışına çıkıntı bırakmasak daha güzel olabilir. Bir de onu deneyelim aslında. Çünkü bazılarında çıkıntım var, bazılarında yok. Bunun bu tarafında da aynı işlemi yapalım. Bakın buradan aldım, şu köşeden, tam köşeden getirelim. Bir de öyle deneyelim. Evet. Köşeden getirdik. Şimdi bu tarafı içine soktuk. Diğer tarafını da içine soktuk. Şimdi sırada kanatlarını katlamak var. Terse katlıyorum. İki taraf birbiriyle çok da eşit gibi durmuyor. O zaman sanki burayı birazcık daha kıvıracağız gibime geldi. Orayı biraz daha kıvırarak tamam. Tam kanadının üstüne denk getirirsek dengeli bir uçak olur. Kıvırdım. Alıyoruz. Şimdi buradan aşağıya kanadımızı kıvırıyoruz. Şurada dikkatli olalım. Kıvırdım. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde kıvırıyoruz. Evet. Birbirine simetrik olarak yaptık ve uçağımız hazır. Bu uçağın özelliği, hızlı fırlatmanız gerekiyor bu uçağı. Acaba gerçekten söyledikleri kadar güzel uçacak mı? Hemen deneyelim. Deneme zamanı. A4 kağıdından yaptığımız alanımız var ama olsun. US letter kağıttan yaptığımız küçük olanı. Gidiyor. Bu da büyük olanı. Dönmesin diye aslında şuralar iyice kapatılabilir. Şuralarını kapatarak daha güzel uçması sağlanabilir. Eyvah eyvah. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.